Çok enteresan bir köyün önündeyiz şu anda. Don't. Bize acaba o tarafa gitmeyin mi demek istiyor? Hala kısa ve hala devam ediyor. Nasıl oluyor bu canım? Bir sokak taşına da sizinle beraberiz. Tolga'dan başkasına tıraş olmam abi. Öyle senin gibi aldatamam Tolga'yı. Sokak tıraşlarının bir numaralı ismi Tolga. Ama sana alındım Haluk abi. Niye bana alınıyorsun? Başkasına da Evet, tıraş olmuş. başkasına tıraş Ama oluyorsun. çok sıkıldım. Ama sıkılıp da saçını kestirmeyenler de var. O güvenemedi. Ben güvendim Göksu'ya. Evet, Haluk tıraş olmayacaktı ama dayanamadı. Yani bence 3,5 bile bayağı... 3,5 mu yaptın sen? Bu bile bayağı kısa oldu. Yani daha önce de jilet yaptırmış. Dün kendi kesecekti, kocası olmaz dedi. Hay. Ay. Hi. Wow! Wow! I love it. Wow, Amazing. Anna, Anna. Fethiye'den çıkıyoruz. Bir ay Evet. sonra. Biz hep Fethiye'den çıkıyoruz zaten. Bu sefer de bu kapanma günlerinden sonra Fethiye'den çıkıyoruz. Bu sefer yolculuk Burdur. Burdur Gölü'nün kıyılarına gitmeyi planlıyoruz. Bugün Cuma. Hafta sonunu orada geçirip ondan sonra Isparta, Aksaray, Konya yoluna. Hala kısa ve hala devam ediyor. Nasıl oluyor bu canım? O sende şey var, kamera fobisi var. Kamera gördün mü saç düzeltmeyi düşünüyorsun. Bir aksilik olmazsa rotamız böyle. Yani Burdur, Isparta, Aksaray, Konya ama biz karavancıyız. Hayaller ve gerçekler diyoruz. Nereden nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Konya'da birazcık dolaşacağız. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Biraz rüzgar var. Sesimiz tuhaf geliyor ama çok enteresan bir köyün önündeyiz şu anda. Don't. Köyün adı Don't. İngilizce hayır yapmayın diyor. Don't. Yapmayın. Bize acaba o tarafa gitmeyin mi demek istiyor anlamadım. Biz Burdur'a gidiyoruz ama. Giderken yolda Kibra'ya doğru bir kahverengi tabela gördük. Kahverengi tabelalar bizim işimiz. Hemen döndük Kibra'ya doğru. 42 kilometre mesafe Gölhisar ilçesinin içlerinde kalıyordu. Burası çok da yol üzerinde olmadığından dolayı daha önce hiç gelme fırsatımız olmamıştı. Bizim ilk defa geliyoruz. Aslında oldukça sağlam kalmış büyük bir antik kent burası. Ve şehir Likya, Karya, Fisidya ve Frikya uygarlıklarının tam ortasında kaldığı için İnanılmaz büyümüş o dönemlerde. Kendi parasını basmış, 4 tane dil konuşulan kocaman bir yermiş. Çünkü hepsinin birbirine geçiş noktasında bir kavşak noktası gibiymiş. Tabii bütün büyük şehirlerde olduğu gibi Roma İmparatorluğu'na bağlı da bir şehirmiş burası. Milattan sonra 23 yılında burada çok büyük bir deprem olmuş ve şehir oldukça kötü bir şekilde yıkılmış. O zamanın Roma İmparatoru Tiberius buraya 5 yıllığına bir vergi affı getirmiş ve büyük bir para yardımında bulunmuş. Şehir komple tekrar kurulmuş. Şu arkamda gördüğünüz stadyum milattan sonra 23 yılından sonra o gelen parayla yapılan bir yer. Ve şu anda Anadolu'nun sağlam kalan 10.000 kişi kapasiteli 200 metre uzunluklu en büyük
stadyumu olma özelliğine sahipmiş. Burada da bir anıt mezar var. Şöyle onun da tepesine doğru çıkalım. Gerçi burada bir drone uçuşu yapıyor zaten. Hepsini gösterecek bize ama biz gene de bulunduğumuz yerden bir etrafa bakalım nasıl bir yermiş. Gördüğünüz gibi şuralarda diğer yapıların parçaları görünüyor. Depremden sonra yıkılan parçaları, tabii ki taşları kullanmışlar burada. Stadyum gördüğünüz gibi oldukça büyük. Neredeyse şimdinin futbol stadyumları gibi değil mi? Kocaman bir alan, dümdüz bir boşluk var ve 10.000 kişi kapasitesi varmış buranın. Yukarıya şu anda araba çıkışı durduruldu. Saat 4'e geldiği için kapatıyorlar. Muhtemelen yürümeyiz de çünkü Cuma günü akşam bugün kendimize bir yer bulmamız lazım hafta sonu kalmak için. Ama burada bir tiyatro, 2 tane hamam, Odeon varmış. Agora tabii ki olmazsa olmaz. Ana caddemiz var. Bayağı oldukça büyük bir alanmış burası. Yapacak bir şey yok. Halon drone görüntüleriyle idare edeceğiz artık. Birebir gezemeyeceğiz. Burdur'dayız. Burdur Gölü'nün kıyısındayız. Homi arkada. Şurada 2 karavan daha var. Normalde burası biz cuma akşamı geldiğimizde tıklım tıklımdı. Nefes alacak yer yoktu. Ama tabii akşam 9 ve yasaklar başlayınca meydan bize kaldı, görüyorsunuz. Kimsecikler yok. Gayet güzel burası. Şu ilerlere doğru yeşillikler, parklar varmış. Bir gidelim gezelim dedik bakalım. Biz nereye gidiyoruz? Biz doğuya doğru gidiyoruz. Doğuya giderken Burdur bizim uğrama yerimiz oldu. Burayı daha önce de bildiğimiz için buraya geldik. Şöyle gösterirsek size, göl burada. Burada şöyle bir park alanı var. Orada bir Burdur Belediyesi yazısı. Burdur Belediyesi yazısının üst tarafında görülen tepeden paragliding yapıyorlar.
zaman orada yeşil çatılı alanlar var. Orada mangal yerleri var. Mangalın başka yerde yakılmasına izin vermiyorlar. O yüzden ortam gayet temiz görünüyor. Zaten dün bir tane kamyon geldi. Buraları hep yıkadı. Gece gelen motorcular birazcık çöp atmışlar ama gene de genel olarak iyi. Orada 2 tane İstanbullu karavancı arkadaş var. Ve Homi. Burası Burdur Halk Plajı diye geçiyor. Eğer aramak isterseniz Burdur Halk Plajı yazdığınız zaman navigasyonda çıkıyor. Burdur Gölü kuruyor. Çok kötü kuruyor hem de. Size şöyle göstereyim. Biz şimdi iskelenin üstüne geldik. İskelenin önünden normalde teknelerin bağlandığı demirler var. Şurada. Teknelerde bunlar. Ama durum bu. İskele acayip yukarıda kalmış şu anda. Çünkü artık göl yok. Bitmiş. Gördüğünüz gibi o mavi dubalar her yerdeler. Onlara bir zamanlar kayıklar, tekneler bağlanıyormuş. Ve en azından şu kırmızı çiçeklerin olduğu yere kadar birkaç sene öncesine kadar göl varmış. Ama daha öncesinde karşıdan arabaların geçtiği yere kadar var dediler. O sarı binaların olduğu yere kadar. Onlar da göl çekildikçe ağaçlandırmalar, çiçeklendirmelerle buraları kapatıyorlar. Ama şu taşlar iskeleyi desteklemek için suyun kıyısına yapılmış taşlar aslında. Göl bitiyor. Suları kullanırken dikkatli olalım. Karavancıların yaptığı gibi kullanalım. Bizler karavancılar olarak az su kullanmayı biliyoruz. Az suyla bulaşık yıkamasını, az suyla çamaşır yıkamasını, tuvalete girdiğimizde az su kullanmasını, şakır şakır sifonları gereksiz yere sadece gürültü yapsın diye çekmemesini. Lütfen siz de birazcık daha dikkatli olursanız belki bu gölleri kurumaktan kurtarabiliriz. Burada ortam çok güzel. Evet, tam benim burnumda dutlar var. Halyon boyunda dut ağaçları var her yerde. Böylece dalından dut yiyebiliyor. Biliyorsunuz alışkın o. Her yerde lavantalar var. Şu kenarlarda gördüğünüz çalıya benzeyen şeylerin tamamı lavanta. Tahmin ediyorum bir ay sonra falan buraya geldiğinizde her yer mis gibi kokuyor olacak. Bahçelerin içinde erik ağaçları var. Nasıl göstereyim? Şu arkada çadırın üzerindeki görünen kırmızımsı ağaç erik ağacı. Dalları dolu. Yani serbest. İnsanlar toplayıp yiyebiliyorlar dutlardan, eriklerden. Evet, Burdur'u seviyoruz. Burdur güzel. Burdur'u sevdik. Dallarda kırmızı kırmızı erikler var. Biz topladık mı? Tabii ki ve eller dutlanmış. Burası da mangal alanı. Mangal alanı olur da köpekler olmaz mı? Tabii her tarafta köpekler var. Kalanları yemek için. Gördüğünüz gibi her tarafta piknik masaları ve her piknik masasının yanında bir tane barbekü var. Mangal tesisleri. Burada da şöyle bir tesis var. Orada da mangallar var. Belediyenin bir yeri burası. Mangal yapmak isteyenler buraya geliyor. Burası duman dumanaydı cuma günü biz geldiğimizde. Gördüğünüz üzere böyle sıra sıra mangallar. Sağlı sollu oturma yerleri. Böylece temiz bir şekilde mangalınızı yapıp yemeğinizi yiyip gidebiliyorsunuz. Her birine 2 tane mangal koymuşlar. Bir tane burada, bu tarafta oturanlar için. Bir tane de hemen arkasında, diğer tarafta oturanlar için. Böylece mangal yapanlar birbirlerinden başkasını rahatsız etmiyorlar ve bayağı çok yer var. Ta yukarılara kadar gidiyor. Bunlar bayağı büyük. Tabii canım, bunlar gruplar için. Yan taraftakiler biraz daha küçük ama şunlar daha kalabalık gruplar için. 12 kişilik bence. Mangal olan yerlerin haricinde ateş yakmak yasaktır diyor. Artık bir zahmet de yakmasınlar zaten. Çünkü o kadar güzel yapılmış ki tesis. Hani daha hala biz buranın dışında yerde ateş yakacağız diyorlarsa pes diyorum insanlara. İşte görüyorsunuz orada gelmişler birkaç grup. Yapıyorlar. Sosyal mesafe açısından da gayet uygun. Burdur Gölü'nde gün batımı. Gün batımı fotoğrafları çekiliyor. Bir de şurada 2 tane İstanbullu karavan var. Onun haricinde kimsecikler yok.